Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıt ipten gözlük kılıfı hazırladım. Umarım beğenirsiniz, birlikte çalışırız. Oldukça kolay ve hoş bir çalışma oldu. Sevdiklerinize hediye olarak da yapabilir ya da satabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir çalışma gerçekten. Burada farklı boyutta sap hazırladım. Bunları boyunda takarak kullanmak için. Bu kısa olanı ise çantanın sapına, kulp kısmına takarak çantanın dışında kullanmak için hazırladım arkadaşlar. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben anlatım yaparken tahta bir boncuk kullanarak ilik yaparak bu şekilde hazırladım. Sizler dilerseniz kendinden mıknatıslı çanta mıknatısları satılmakta. Onlarla da yaparak o şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle hazırlamak istedim. Anlatım yaparken kullandığım ipimi hemen gösteriyorum. Şöyle sarma olarak aldığım kağıt iplik var. Onu kullandım. Yine tığ numarası olarak 3,5 milim bir tığ kullandım. Farklı ipliklerle de elbette yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Ben sihirli halka ile başlıyorum. Şu şekilde parmağıma 2 kere doladım. Şimdi ipimi buradan çıkartarak 3 tane zincir yapıyorum. Şimdi şu küçük ipi arkaya alacağız. Şöyle çeviriyorum. Bakın. Buradan tutuyorum kaçmaması için. Tığıma bir kere doladım ve boşluğun içerisine ilmek yükselterek ikili trabzan yapıyorum. Zinciri bir kabul ettim ve trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. İkili trabzan. Birinci sıramızda 12 tane ikili trabzan olana kadar devam ediyoruz. Ben de 12'ye tamamlayıp geliyorum. Zincir dahil 12 tane ikili trabzanımızı tamamladık. Şimdi bu küçük olan ipimizi çekerek aradaki boşluğu kapatıyoruz. Kağıt ip olduğu için burada kontrollü çekmenizi tavsiye ederim. Farklı iple yapıyorsanız belki sorun olmayacaktır ama kağıt ipler çok çabuk kopabiliyor. Evet, bu orta boşluğu mümkün olduğu kadar kapattıktan sonra zincirimden sonra gelen trabzanın tepesinden şöyle 2 ilmekten battım ve ilmek kaydırarak sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramız oluştu. 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma ilmeğimi doladım. Yine hemen başlangıçtaki trabzanın tepesinden batarak dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincirimle burayı 2 kabul ettim. Tekrar tığıma ipimi doladım. Yandaki trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yana 2 tane ikili trabzan. Artık tüm trabzanların tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak sayımı 12'den 24'e çıkartıyorum arkadaşlar. Tam bir tur devam edelim. Yine bitişi göstereceğim. Şöyle saydığımızda bakın 2, 4, 6, ikişer ikişer saydığımızda 24 sayısını yakalayana kadar devam edelim. Evet, trabzanlarımı devam ettirdim. Şu son zincirden önceki boşluğuma da 2 tane ikili trabzan yaparak sayımı 24'e tamamlıyorum. Şu an zincirim dahil 24 tane ikili trabzan elde ettim ve ikinci sıramı tamamladım. Yine burada zincirden sonra gelen hemen trabzanın şöyle daha net görürsünüz. Bakın şuradan ilmek kaydırmayla ekliyorum ki boşluk olmasın. İkinci sıram bitti. Yine 3 tane zincir yaparak yeni sıramı başlatıyorum. Biraz elimizle şöyle form verelim arkadaşlar. Kağıt ip çünkü yuvarlanıyor, toparlanıyor. Onu elimizle düzelteceğiz. Şimdi zincirimi yaptıktan sonra hemen yine dibinden bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçtiğimde yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada da aslında bir farklılık yok. Tüm trabzanların tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak 24 olan sayımı 48'e çıkartıyorum.
Bu şekilde yine başlangıç noktamıza kadar tam bir tur devam edip gelelim. 3. sıramın da sonuna geldim. Şuradaki başlangıçtaki zincirimden önceki boşluğa da muhakkak trabzanımı yapıyorum ve burada sayım 48'e ulaşıyor zaten arkadaşlar. Buraya da çift batarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şu an 48 sayısını yakaladım. Yine zincirimden sonraki şu kısımdan ilmek kaydırarak ekliyorum. 3 zincirle son sırama, yani 4. sırama başlıyorum. Öncesinde şurada yapmış olduğumuz sihirli halkanın bir miktar ipi var. Ben yine bunu bir düğüm yapacağım arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Açılmaması adına, ne olur ne olmaz diye. Düğüm yaptıktan sonra bir miktar şu şekilde ip yürüterek gizleyeceğim. Daha sonra keseceğim. Yani tamamen dipten asla ipleri kesmiyoruz. Daha sonra açılma yapmaması için daha ince bir tığ da kullanabilirsiniz bu işlemi yaparken. Şu şekilde ipimizi gizledikten sonra kesiyoruz. Hatta sizler biraz daha ip yürütüp gizleyebilirsiniz. Ben hemen kısaca göstermek istedim. Evet, 4. sıramızı da başlatalım. 3 zincirimizi yaptık. Tığımı bir kere doladım. Hemen başlangıçtan itibaren bir tane ikili trabzan yapıyorum dibine ve burayı 2 kabul ettim. Şimdi bir tane yana tek yapıyorum. Bir sonrakine çift yapıyorum. Şöyle göstereceğim. Bakın burada tek yaptık. Burada çift. Buradaki zincirle çift kabul ettik. Tek, çift. Şimdi tek. Ve daha sonra çift. Bu şekilde tam bir tur devam ediyoruz ve sayımız 72 oluyor arkadaşlar. Trabzan sayılarını özellikle belirtmek istiyorum. Fazla ya da eksik yapmanızda bir sakınca olmayacaktır. Sadece ilk defa yapanlar için bu durumu sayı olarak anlatmaya çalışıyorum ki bir karışıklık olmasın. Şu sona kadar devam edelim. Dediğim gibi eğer elinizde bir bollaşma ya da potluk oluyorsa çok aşırı, sayılarınızı azaltabilirsiniz. Ben sayıları sadece merak eden, ilk defa yapan, net öğrenmek isteyen kişiler olabiliyor. Öyle abonelerim oluyor soran. Onun için anlatıyorum. Şuraya kadar devam edelim. Yapıp gelelim. Bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Evet, sıramın sonuna kadar devam ettim. Burada başlangıçta zincirimden önceki boşluğa da bir tane sık iğne yaparak sayımı tamamlıyorum. Ve 4. sıram bitmiş oldu. Şimdi yine zincirimden sonraki trabzanın tepesinden ilmek kaydırarak eklememi yaptım. Bu şekilde 4 sırayı bitirdik. Bir kenar çevresi döneceğiz. Ters trabzan yapacağız. Bunun için öncelikle yapmamız gereken bir tane zincir yapıyorum. Burada ipimi bir miktar gevşek bırakıyorum ki yani yaptıkça toplanma olmasın. Bakın şurası benim ilk zincirimin dibindeki boşluk. Şimdi diğer trabzanın tepesinden batarak sık iğne yapacağız ama ters. Yani bu istikamette değil, geriye doğru yapacağız. Bunun için tığımı bu şekilde biraz gevşek bıraktıktan sonra önden arkaya doğru geçiriyorum, batırdım. İpimi öne aldım. Tığımda bekleyen 2 ilmeği tek seferde çıkarttım. Şimdi yine bir taneyi atlıyoruz, bir diğerine yapalım. Bunu atladık, diğerine battım, ipimi arkadan aldım. Bu şekilde ters sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kolay yapabilmemiz için
buradaki ilmeğin biraz gevşek olması gerekiyor. Bakın bunu atlıyoruz bir diğerine. Şöyle önden arkaya doğru geçiyoruz. İpimizi öne çekip çıkartıyoruz. Ve bunu tam bir tur devam ettirelim. Şu noktada yine bitişi gösteriyor olacağım. Sona kadar devam ettim. Burada artık son ters sık iğnemi de yaparak şöyle bitireceğim. Burada artık ipimizi kesebiliriz. Bir miktar da uzun bırakıp keselim arkadaşlar. Daha sonra bu ipi kullanacağız çünkü. Evet. Şimdi şu kısımdan tersten öne doğru batacağım. Bu ipi arkaya çekeceğim. Ve buradan bir düğüm atıp bu ipi burada bağlıyorum. Evet, burayı tamamladık. Buradaki bu bollaşma için de elimizde bir miktar şöyle düzeltmemiz gerekiyor. İpimizi yeterince oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer sizler bu yuvarlak sizin için küçük geldiyse, daha fazla örmek istiyorsanız iki tek bir çift şeklinde bu sık iğneyi yapmadan da devam ettirip büyütebilirsiniz. Şu yuvarlak olan kısmı 5 sıra yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet, şimdi diğer aşamamızda devam edelim. Evet, şimdi gözlük kılıfımızın zincir kısmını ayarlayacağız arkadaşlar. Bunda da şöyle bir detay vermek istiyorum. Bunun zincir boyunu ben büyük kızım için hazırladığım için bir miktar uzun hazırladım. Bunu küçük kızım için hazırladığım için şöyle bakın, ölçü olarak kabataslak göstermek istiyorum. Bir miktar kısa yaptım. Yani kullanacak kişinin boy ölçüsüne göre bu zincir sayısını sizler belirleyebilirsiniz. Bu yapacağım gözlük kılıfını ise çantaya takılacak bir şekilde yapacağım. Çanta aksesuarı olarak dışta kullanacağım. Yani boyunda değil. O yüzden bunu daha kısa yapacağım. Şu boyutlarda yapacağım. Ve çantamın sapına takarak kullanacağım. Dediğim gibi buradaki zincir sayısı kişinin boyuna ya da kullanacağınız yere göre değişebilir. Bu sayıyı sizler belirlersiniz. Ben şimdi hemen nasıl yapıyoruz kısaca göstereceğim. Bir miktar ip bırakıp zincir yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bildiğimiz zinciri yapacağız. Dediğim gibi bunu ölçerek kullanacak kişinin boyuna göre ya da kullanacağınız yere göre ayarlarsınız. Ben de şimdi hızlıca yapıp geliyorum. Evet, ben zincir boyutunu şöyle göz kararı ayarladım. Benim için yeterli olacaktır. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle düz olarak bakın şöyle getirdim her iki ucunu. İpimi koparmadım. Şu ilk zincirden şöyle ilmek kaydırıyorum. Her iki ucu eklemiş oluyoruz böylelikle. Bir tane daha yapalım. Bir de zincir yapıp bunu da biraz pay bırakarak kesiyorum. Bakın şöyle her iki ucu ekledik. Daha sonra şuradaki iki tane küçük olan ipi de düğüm atacağım ki daha sağlamlaşsın. Bunu daha sonra ince bir tığ ile yine içte yok etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın şöyle sapımız hazır.
Evet, şimdi bu aksesuarımızın sap kısmını yapacağız. Burada bir ipim kaldı. Bununla da ben düğme yapmıştım. Biliyorsunuz şurada. Bu düğmenin yapımını göstereceğim sizlere. İlik yapacağız burada. Onun için bunu hala koparmıyorum. Bu benim gözlük kılıfımda. Şöyle göstereyim. Ön kısma denk geleceği için şu şekilde katlıyorum. Bakın bu burada. Şöyle altta kalacak, üstte düğme olacak. Şu an şu aparatı takmak için yer belirliyorum aslında. Böyle katladığım için artık şurası açıldı, belli oldu nereden takmamız gerektiği. Burayı biraz genişletip, hatta şurası. Bunu buradan geçirip şöyle çıkartacağız. Evet, aparatımızı da taktık. Sap kısmını yapmış olduk. Evet, şimdi düğmemizin ilik kısmını göstermek istiyorum. O şekilde devam edelim. Evet, gözlük kılıflarımız hazır. Şöyle hemen göstermek istiyorum. İster boynunuza, ister çantalarınıza aksesuar olarak takabileceğiniz harika kolaylıkta güzel bir çalışma oldu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın. Hoşça kalın.